Stanley Kubrick. Evet, bu video biraz taraflı olacak çünkü Kubrick favori yönetmenim. Ne yapayım, çok seviyorum işte. Stanley Kubrick'in 13 filmi var normalde. Ama ben şu 3 kısa film hakkında da konuşmak istiyorum çünkü bunları izlemek zorundaydım. Kubrick filmografisini yüzlemem lazımdı, tamam mı? Ve bunlarla beraber 16 filmlik bir listeyle karşınızdayım. Tamamen kişisel görüşlerimdir. Şu 3 kısa sıkıcı film hakkında havlamamı dinlemek istemiyorsanız şu dakika ve saniye ölçebilirsiniz. Her neyse, daha fazla uzatmadan başlayalım. 32 bits. 16 bits. Seafarers daha Kubrick'in Kubrick değilken çektiği kısa filmlerden birisi. Böyle 3 tane film var, diğerlerine de daha sonra değineceğim ama en kötüsü işlerinden sanırım bu. Bu filmde ya da daha doğrusu bu belgeselde can kurtaranların ve denizcilerin hikayeleri anlatılıyor. İşte çektikleri zorluklar yok, ailelerini geçindirmeleri falan filan ama yalan söylemeyeceğim, çok sıkıldım. Hatta uzun zaman sonra ilk defa bir şeyi ileri sardırarak izledim. Hem konu ilgimi çekmiyordu hem de film yeterince Kubrick değildi. Yani Kubrick'in kullandığı kamera açılarıdır, Kubrick'in yazdığı diyaloglardır. Onlardan hiçbirinde bu filmde eser yok. Bu filmi sadece ben her Kubrick filmini izledim demek için izleyebilirsiniz. Ha bir de sonra filmde o kadar çok Seafarers diyorlar ki. Seafarers, headquarters of the seafarers, built by seafarers to meet the needs and suit the tastes of seafarers, and costing seafarers not a cent. Seafarers. What the hell? Flying Padre, Kubrick'in kısa filmlerin arasından en unutulabilir olanı. İzledikten bir gün sonra neyle alakalı olduğunu tamamen unutacağınız tarzda bir film. Hikayemiz uçak uçuran bir köy rahibiyle alakalı. Tamamen gerçek bir hikaye olması çok ilginç. O yıllarda hasta bir çocuğu uçakla hastaneye götürmek sıra dışı bir şey olsa gerek. Bunun dışında biraz uçmalı kaçmalı çekimler yapılmış. Kubrick kesinlikle bir şeyler denemiş. Zaten kendisinin ikinci film denemesi bu. O yüzden böyle öğrenci projesi gibi bir iş çıkması normal. Sırf ileride göreceğimiz o harika filmleri çeken yönetmenin ilk işi neymiş diyerekten bile izleyebilirsiniz. Ama meraklısı değilseniz rahatlıkla geçilebilir bir film. 2 hours later. Day of the Fight ilginç bir durum çünkü Kubrick'in adam akıllı ilk filmi. Boksör Walter Cartier'in gözünden Bobby James'le olan maçını anlatıyor. Filmde Kubrick'in stilinden izler görmek mümkün. Bu filmde olan bazı kamera açıları daha sonra da bahsedeceğimiz Killer's Kiss filmine bir hazırlık gibi hissettiriyor. Dediğim gibi Kubrick'in stili birazcık ortaya çıkmış olsa da reklam havasından kurtulamıyor film. Boks sahneleri hakkındaysa vallahi açın Walter Cartier'in gerçek maçlarını izleyin, çok daha eğlenirsiniz. Hem eskiden insanlar nasıl boksluyorlarmış onu da görmüş olursunuz. Fear and Desire olmaya çalışmış ama olamamış bir film. Hikayemiz kaçıncısı olduğunu bilmediğimiz bir savaşta düşman hattında sıkışıp kalmış bir grup askeri anlatıyor. Grubumuz ise şu şekilde. Karizmatik konuşan ve her zaman ne yapılması gerektiğini bilen liderimiz. Once you understand how a mousetrap works, if you're clever enough, you can use it as a springboard. Saf ve iyi kalpli olan ama sonradan yavaşça savaş ortamı yüzünden deliren oğlanımız. Now do you understand? Şişman, sürekli saf çocukla dalga geçen, içtençe sorunları olan ve hayatına anlam katacak şeyi bekleyen babacan karakter. Keep calm, kid. We're not back by night. Just get in touch with the old man about a wedding. Ve son bir karakterimiz daha var ama dürüst olmak gerekirse kendisini unuttum ve bu filmi tekrar izleme niyetinde değilim. Her neyse, filmin olay örgüsü her ne kadar ilginç olsa da oyunculukların bayatlığından mıdır, Kubrick'in acabiliğinden midir yoksa diyalogların saçmalığından mıdır orasını bilmiyorum ama iyi bir film değil. Bazı sahneler aşırı komik. Blame who? I'll blame the big... Keep 'em beat it on a string lost. I should look around. Getting hungry. What's up? Yani oyunculuklar pek etkileyici değil. Şişman abimizin komutanımız yine fena değil ama genç delimiz biraz komik oynamış. Bazı diyaloglar iyi, bazı diyaloglar çok kötü. İyi bir diyalog yazmak gerçekten zor bir iş. İzleyiciyi ya da okuyucuyu sahnedeki karakterlerin ağzından çıkanları dinlemeye ikna etmek için gerçekten kaleminizin iyi olması gerekiyor. Ama bu filmde o kalem eksik. Kubrick de burada başarısızlığının farkında. Beceriksiz bir film egzersizi demiş Kubrick bu film için. Kimsenin de bu filmi izlemesini istemiyor. Ama geçmişteki hatalardan kaçamazsın Bay Kubrick. Geçmişin seni en sonunda yakalar. Killer's Kiss noir olarak tanımlayabileceğimiz bir film. Noir'ı size kısaca açıklamam gerekirse büyük şehirlerde geçen suçlu, gizemli,
dramlı eserlere taktığım süredir. Bizim hikayemiz de David Gordon isimli boksörümüzün başından geçen suçlu, gizemli, dramlı olayları anlatıyor. Bahsettiğim noir türü hakkında bilmeniz gereken şeylerden birisi de her zaman bir adam ve bir kadın vardır. Ve bu adamla kadının arasına girmek isteyen kötü, pis adamlardır. Kahramanımız da aklını, cesaretini ve yer yer bilek gücünü kullanarak kadınını kurtarmalıdır. Film de bu standartlardan pek sapmıyor. Olaylar çok lineer bir yapıda ilerliyor ve öyle çok da sürpriz yapmıyor. Ta ki o son dövüşe kadar. Sinema tarihindeki en harika dövüşlerden bir tanesi. Bakın iyilik demiyorum, harikalık diyorum. Ve bence bu sahneyi öyle pek planlı çekmemişler. Yönetmen kapışın demiş, adamlar da öldüresiye dövüşmüş gibi hissettiriyor. Frank Silvera bu filmde çok iyi. Düz bir kötü adam kendisi ancak gayet rolünü hakkıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. I could kill you right here and now. Bu filmde artık Kubrick stilini tamamen oturtuyor. Daha önceden bahsettiğim The Day of the Fight filminden çok şey öğrenmiş. Boks sahneleri gayet başarılı. Bir rakip beklemeyin yani ama başarılı. Sonuç olarak bir başyapıt olmasa da izlenebilecek güzel bir film. The Killing izlediğim en eğlenceli filmlerden birisi. Klasik bir soygun filmi aslında. Sadece birazcık formüle sos katılmış hali. Hikayemiz eski suçlu Johnny Clay'in son bir iş için ekibini kurması ve soyguna çıkmasıyla gelişiyor. Ama işler beklendiği gibi gitmiyor ve komiklikler, şakalar, trajediler diz boyu geliyor. Filmde en sevdiğim şey karakterlerin isimlerinin tam suçlu isimleri olması. Johnny Clay, Val Cannon, Marvin Unger, Randy Cann, George Petey, you know? Filmin kurgusu diğer Kubrick filmlerine göre daha hızlı. Süre olarak da 85 dakika zaten. Başlayıp bitiyor hemen. Bu arada tarihteki ilk stratejik N-word kullanımının bu filmde olduğunu biliyor muydun? Something wrong? You're wrong, nigga. Bazı filmler vardır, yalnız izlenmelidir. Tabii her şey yanınızdaki kişiye bağlı. O insan izlediğiniz filmi sizin için çok özel de yapabilir, içine sıçıp batırabilir. O yüzden birisiyle bir şey izleyecekken çok dikkatli olun. Heads of Glory'yi takdir etmek için ikinci kez izlemek zorunda kalmamın sebebi de buydu. Heads of Glory'yi izlemek sanki uzun ve doyurucu bir romanı bitirmek gibi hissettiriyor. İnsanın kibrini, kaybolmuşluğunu, ikiyüzlülüğünü ve hepimizi bir arada tutan en nihai şeyin acı olduğunu harika oyunculuklarla anlatıyor. Savaş sahnesi inanılmaz. Bu filmin hiç Oscar alamamasına çok şaşırıyorum. Daha da şaşırdığım şey ise Kubrick'in bu filmi 28 yaşında çekmiş olması. O yaşında böyle bir film çekmek harbiden büyük iş. Uzun lafın kısası, Heads of Glory zamansız bir başyapıt ve bundan 100 yıl sonra da başyapıt kalmaya devam edecek. Mel Gibson için Braveheart neyse Kubrick için de Spartacus odur. Hikayemiz Spartacus'un Mount & Blade köle kampından isyan çıkartarak çıkıp kendi köle ordusuyla Roma'ya karşı çıkmasını anlatıyor. Spartacus uzun, epik bir film. İkonik sahne sayısı çok fazla. I'm Spartacus! 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 I'm Dövüşler ve aksiyon sahneleri yılı için çok iyi. Kubrick'in renkleri adam akıllı kullandığı ilk uzun metraj film olmasına rağmen, çünkü biliyorsunuz ki Seafarers'ta da renkliydi, renkler tam atmosfere uygun şekilde verilmiş. Spartacus oynayan Kirk Douglas ve Varinia'yı oynayan ablamız oldukça başarılı. Oldukça başarılı olan başka bir şey ise homoseksüel sahnesi. Eski filmlerde böyle sahneler koymak cesaret isteyen işler. Bu arada ilk çekilen sinema filmlerinden birinin 1882 yılında çıkmış olan The Kiss olduğunu ve bu 10 saniyelik filmde iki çıplak kadının el sıkışıp birbirleriyle öpüştüğünü biliyor muydunuz? Neyse, sonuç olarak Spartacus çarpıcılığıyla, başarılı bir Roma portresi çizmesiyle ve harika sonuyla çok iyi bir film. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your Lolita tam anlamıyla bir korku filmi. İnternette bu filme komedi falan diyenleri gördüm. Vallahi bunu diyenler Lolita Express Business Class'ta gidiyorlar işe galiba. Aynı filmi izlemiş olamayız çünkü ben ekranıma baktığımda korkunç görseller gördüm. Lolita bize Humbert Humbert ismindeki Avrupa'dan Amerika'ya taşınmış bir sapı, pansiyonunda kaldığı kadının Lolita isimli kızına aşık olmasını ve bunu nasıl kendinde bir obsesyona çevirdiğini gösteriyor. Bu arada baktığıma göre kitapta Lolita 12 yaşındayken filmde 14 yaşında, ki bu her şeyi daha da korkunç yapıyor. Ve evet, herifin adı gerçekten Humbert Humbert. İşin daha kötü yanı da Lolita'nın annesinin de Humbert'a aşık olması. Hayatımda gördüğüm en çirkin aşk üçgeni. Dediğim gibi bu film beni çok korkutuyor. Hayatım boyunca bir daha izler miyim bilmiyorum. Sırf bu videoya kesit çıkartmak için tekrar açtığımda bile çok rahatsız oldum. Bu iyi bir şey mi? Benim için rahatsız olmam iyi bir şey. Pedofili konseptinden hep rahatsız oldum. Ama filmin anlatış biçimi oldukça başarılı. Sonunu başta gösteren kurgusuyla, sinematografisinin kalitesiyle kesinlikle kötü bir film değil Lolita. Sadece bana hiç mi hiç hitap etmiyor.
Soğuk Savaş döneminde geçen entrikalarla dolu harika bir dram filmi mi? Nah, All My Homies Watch Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Evet, bu başlığı çok seviyorum. Doctor Strangelove bir komedi filmi. Kubrick'in hemen hemen her türe elini sürdüğünü söyleyebiliriz aslında. Her parmağında bin marifet maşallah. Hikayemiz şu kadar basit. Kafayı yemiş pro bağımlısı Amerikalı bir komutan çıldırıp Rusya'ya bomba gönderir. Amerika başkanı ve adamları da bu duruma bir çözüm bulmaya çalışırlar. Bombayı yollayan uçaktan da, deli komutandan da, Amerikan başkanı ve adamlarının olduğu savaş odasından da farklı perspektifler görebiliyoruz. Kubrick'in diğer savaş filmlerinin aksine oldukça komedi tonunda olmasının sebebinin Kubrick'in devlet adamlarının çok drama yapılacak insanlar olmadığını düşünmesi olabilir. Gariban askerlerin gözünden anlatılırken hiç de komik durumlara girilmiyor Kubrick filmlerinde. Tüm oyunculuklar aslında çok iyi ama bir Peter Sellers gerçeği de var. Adam bu filmde 3 tamamen birbirinden farklı karakteri o kadar mükemmel oynuyor ki hayatımda gördüğüm en iyi oyunculuk performanslarından birisi. Ayrıca Kubrick'in en çok doğaçlamasına izin verdiği aktör de kendisi. Onun dışında filmdeki gördüğüm tek eksi bazen şakaların gözümüzün içine çok sokulması. Mesela şu sahnede barış uzmanlık alanımız yazıyor ve adamlar ateş ediyor. Wow. Ama çoğunlukla tam önükten vuruyor şakalar. Mesela Rusya'dan gelen elçiyle komutan kavga ettiğinde Amerikan başkanı ne diyor sizce? Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Benim gördüğüm kendi eski filmiyle de dalga geçme olayı ilk bu filmde var. Şu uçak sahnelerinde arkadaş alan müziği bir dinleyin. Personal emotions that some of you fellas may be thinking. Heck, I reckon you wouldn't even be human beings if you didn't have some pretty strong personal feelings about nuclear combat. Tanıdık geldi mi? Da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Doctor Strangelove eğlenceli, güldüren ama düşündüren de film. İzlenmeli, izletilmeli. Komik maymunlar dövüşüyor. S++ tier. 2001 A Space Odyssey uzun bir uzay yolculuğunda elinizde bir kase çorbanızla içinde bulunduğunuz geminizi sert manevralar yaparken yere bir şey dökmemeye çalışmak gibi. Komik maymuncukların nasıl birbirini sopalarla öldürmesinden başlayarak gizemli bir dikdörtgen etrafında dönen zaman, uzay geriliminin yanında yapay zeka ve bunun bize getirebileceği zararlar, evrim ve bol ölümün olduğu sevimli bir hikaye anlatıyor. Kafanız karıştı mı? Normaldir. Ben de bu filmi 2 yıl önce ilk izlediğimde bir bok anlamamıştım, ne yalan söyleyeyim. Bu filmin NASA'nın aslında Ay'a ayak basmadığını, tüm görüntülerin Kubrick tarafından yönetilmiş bir kayıt olduğunu söyleyen aptal düz dünyacıların yıllar boyunca sığınma kaynağı olarak kullanması aşırı komik gelmiştir bana. Bu boş muhabbetleri bırakırsak bu film bir başyapıt. Harika müzikleriyle, kafa karıştıran ama zeki senaryosuyla, hala müthiş gözüken setleriyle, mükemmel oyunculuklarıyla, her şeyiyle kusursuz bir film bence. Bir de sinema tarihinin en iyi villainlarından biri olan Hal 9000'dan bahsetmezsek olmaz. Evet, inatla bu isimleri İngilizce pronouns etmeye devam edeceğim. Wow. Duyguları olması için programlanmış bir yapay zeka Hal. Başta sevimli kırmızı bir dairecik gibi dursa da adeta bir slasher filmi gibi tüm mürettebatı öldürünce o kadar da şeker durmuyor. Ve Hal bana hep soğuk bir GLaDOS havası veriyor. Neden bilmiyorum. Senaryo büyük bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke tarafından kaleme alınmış. Filmin edebi derinliği sağlam o yüzden. Ondan sonracığıma bu maymunu çok sevdim. Şu maymun kötü bir maymun işte. Bu maymunla olmaz. Bu arada şu dikdörtgen çok havalı. Dave'in ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilir miyim? Çoğu insan oyunculuğu yüksek sesle bağırmak, hüngür hüngür ağlamak veya havalı bakmak olarak algılıyor ama tıpkı Robert De Niro'nun dediği gibi insanlar duygularını göstermeye değil saklamaya çalışıyor. Ben Dave'in suratına baktığımda geriliyorum. Çok gergin bir surat yani. Çünkü kendi gerginliğini saklamaya çalışan bir surat. Bu arada Dave'i daha çok görmek isterseniz devam filmi olan 2010 The Year We Made Contract'ı da izleyebilirsiniz. Bu film gibi bir başyapıt değil tabii ki ama güzel filmdir. Uzay adına pek çok filme esin kaynağı olmuş bu filmi herkese öneremem. Dikkat dağınıklığınız varsa ve 2 saniyede bir telefonunuza bakıyorsanız bu uzun çekimlerle dolu filmde sıkılabilirsiniz. Ben sıkıldım mı? Şöyle diyeyim. Filmi izledikten 2 gün sonra canım çekti ve tekrar izledim. Arada tekrar açıp izlerim kendisini. Hiçbir defasında da sıkılmam ve her seferinde yeni şeyler keşfederim. Bu arada sonunu anlamam için 4. kere izlemem gerekti. Cidden karmaşık bir son ama yapbozun parçalarını birleştirip biraz da hayal gücünü kullanırsanız yapabilirsiniz gibi. Komik maymunlar da var ha. A
A Clockwork Orange benim en sevdiğim film. Bu film hakkında sonsuza kadar konuşabilirim sanırım. Otomatik Portakal çok şey anlatan bir film. Alex DeLarge isimdeki dallamanın öyküsü neden beni bu kadar etkiledi bilmiyorum. Gerçi sinemanın çoğu denyolardan oluşuyor ve denyoların öyküsü beni etkiliyor. Belki de her denyoda insan kendinden bir parça görüyordur. I don't know man, that's some deep stuff there. Filmde bir sürü tema var. Geçmişte yaptığınız şeylerin sizi er ya da geç vuracağı, her zaman üst mercilerdeki insanların daha küçük insanların nasıl yaşayacağına karar vermesi ve toplum hiyerarşisi gibi. Benim en çok hoşuma giden tema ise değişim. İnsanlar değişir ama bunu zorla yaptıramazsınız. Kötü insanlar vardır tabi. Ancak bunların kötü olduklarına kim karar veriyor? İyi ve kötüyü kim belirliyor? İnsanlar mı? Tanrı mı? Peki hangi tanrının hangi yasasını referans alacağız? İncil mi? Kur'an mı? Hayır. Bunların hiçbirini. Biz insanız. Biz aklımızı kullanırız ve gelişmek için ahlak kurallarını oluşturmuşuzdur. Ama bunların doğruluğunu veya yanlışını sorgulayacak düzeyde bir varlık yoktur ve bu yüzden iyi ve kötü kavramı subjektiftir. Kimse kimsenin ahlak anlayışını, iyi kötü algısını değiştiremez. Eğer değiştirmeye çalışırsa sonu zavallı dostumuz Alex gibi olur. Zavallı, aciz bir kul. Bu boktan felsefi muhabbeti bırak. Canım özet. Gözüne damla sıkacağım. Cinayet videolarını izlemek. Gözlerini açık tut. Demek istediğim, böyle şeyleri dümdüz bir şekilde anlatarak sıkıcı bir çocuk da olabilirsiniz. Ama bunu böylesine uç bir karakterle, cesur bir şiddetle anlatmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Alex bir tecavüzcü ve katil bildiğiniz üzere. Filmin müzikleri çok iyi. Ayrıca bu film beni zamanında Beethoven bağımlısı yapmıştı. Daha sonrasında Chopin, Bach diye gittim tabi ama 9. senfoninin yeri bende ayrı kaldı. Çekimlerin kalitesinden, ışıklandırmaların güzelliğinden bahsetmeye gerek yok sanırım. Kubrick filmlerinde güzel görüntüye alışız zaten fakat bu filmin nasıl diyeyim bir kokusu var. Her sahnede farklı bir koku alabiliyorum. O kadar iyi. Malcolm McDowell dünyadaki en şeker adamlardan biri. Keşke bir gün benim de kapımı çalsa. Mükemmel film, başyapıt, masterpiece. But wait! There's more! Bazen birinin A noktasından B noktasına gitmesinin öyküsünü dinlemek isteriz. Görmek istediğimiz tek şey bir arayış, bir yolculuktur. O arayışın ne olduğunu kendi bile bilmeyen bir adamın hikayesi Barry Lyndon. Film 1750'lerin ikinci yarısından başlayarak Redmond Barry adlı karakterimizin nasıl Barry Lyndon olduğunu, bunun için nasıl mücadeleler verdiğini ve her şeyi nasıl mahvettiğini anlatıyor. Kahramanın yükselişi ve düşüşü klasik bir konsept aslında ama benim en sevdiğim storyboardlardan birisidir. İyi işin ise tadından yenmez. Bu film nasıl işliyor peki? Başyapıt? Evet, Kubrick pişirmeye devam ediyor. Barry zavallı bir herif. Çok yetenekli de bir adam. Her alanda bir bilgisi var ve girdiği her ortamda kendini belli etmesini biliyor. Kendini bir soylu yapmak için nelerden geçiyor, neler feda ediyor. En sonunda çok büyük yerlere geldiği zaman kendi içindeki o pis kokuşmuş kişilik ortaya çıkıyor. Barry Lyndon tam anlamıyla bir duygu roller coaster'ı. 3 saatlik bu macerada gülüyorsunuz, seviniyorsunuz, üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz. Ama hiç mi hiç sıkılmıyorsunuz. Barry Lyndon beni bu uzun süresinden dolayı çok korkutuyordu. En sonunda bir şans verdiğimde ise niye bitti, bir saat daha olsaydı da izleyeydik dedim. Filmin sinematografisi inanılmaz. Kubrick sırf aydınlatmayı mum ışıklarıyla verebilmek için NASA ulaşıyor ve özel bir lens istiyor. Işıkları daha iyi alabilen. Filmin her bir karesi tablo gibi bu yüzden. Ciddiyim. İsterseniz everysingleframe.com sitesine girerek random frame tuşuna basıp durabilirsiniz. Sonsuz wallpaper kaynağı adeta. Barry Lyndon bence Kubrick'in en ulaşılabilir filmi. Yani genel seyirciye ulaşabilmesi anlamında. Diğer Kubrick filmleri daha niş bir zevke hitap ederken bu filmi ben aileme de izletebilirim gibime geliyor. Ryan O'Neal'ın kötü bir oyuncu olduğunu söyleyenleri çok duymuştum fakat bence bu yanlış. Daha önce söylediğim şeyi söylemeyeceğim tekrar ama Dave için ne geçerliyse Barry için de o geçerli. O mimikler bence çok şey anlatıyor. Şu Metal Gear Solid'deki Big Boss'la karşılaştığı sahne favorim. Barry Lyndon gerçekten bir başyapıt ve her insanın en az bir kere izlemesi gereken bir deneyim. Cidden izleyin. Shining'i izledikçe keşke her yönetmen bir korku filmi çekse diyorum. Benim favori canram ve daha fazla kaliteli yönetmenden korku yapımları görmek çok hoş olurdu. Shining'e gelirsek yani bu video için filmi 4. kez izlemeye oturduğumda demiştim ki artık eski etkiyi vermez. Çünkü 3. izlediğimde filmin havasına o kadar tutunamamıştım. Yanlış anlamayın. Hiçbir zaman Shining'in kötü olduğunu falan düşünmedim. Sadece o an bana klik etmedi sanırım. Şu an söyleyebilirim ki tamamen yanılıyormuşum. Shining gizemli bir labirent ve içinde dolaştıkça daha çok kayboluyorsunuz. Hikayemiz Jack isimli yazarımızın ailesiyle beraber bir otelde tüm kış boyu kalmasını anlatıyor. Koskoca bir otelin onlara kalması ilk çok güzel gözüküyor. Göründüğüne göre ilişkileri pek iyi yönde değil. Ve Jack yazılarını huzur içinde yazabileceği bir yer bulduğu için burada kalmayı çok istiyor. Ama otelde kaldıkça Jack
kırılmaya başlıyor. Yavaş yavaş kırıklar artıyor ve cam parçaları beynine batıyor. Zavallı Wendy ve Danny ise bu dev delilik otelinde gezen ufak karıncalar gibiler. Jack ise dev bir karınca yiyen. Çatlaklar derinleştikçe Jack dayanamıyor ve delilik başlıyor. Nefes bile alamadığın Overlook otelinden kaçmaya çalışırken çevreden gelen hiçbir yardım onları kurtaramıyor. Jack artık kendisi değildir. Otelin hizmetkarı bir uzantısı olmuştur. İzleyici olarak siz de otele bağlanıyorsunuz. Kafanızda otelin şeması çıkıyor ve mekanlar aklınızda kalıyor. Filmde müzikler en önemli etkenlerden birisi bence. Sizi bir an olsun bile nefes aldırmıyor. Jack Nicholson'ın oyunculuğu çok övülür zaten. Manyak oynamış herif ama insanlar Shelley Duvall'ın ne kadar iyi bir aktris olduğunu görmüyorlar sanır. Kuzu gibi bir kadın ve korkuyu izleyiciye en iyi yansıtan korku filmi karakterlerinden birisi. Filmin orijinal skriptini Stephen King'in yazdığı o kadar belli ki sahneyi gördüğüm zaman kafamda yazdığı betimlemeler canlanıyor. Şu ana kadar sadece bir kitabını okumama rağmen bunu başarabilmesi ne kadar kendine özgün bir yazar olduğunu kanıtlıyor. Shining bilinmezliğin izinde kaybolduğunuz harika bir yapım. Favori korku filmlerinden izleyiniz. Fullmetal Jacket en sevdiğim anti savaş filmleri arasında. En sevdiğim değil çünkü o title başka bir filmde ve evet Er Ryan'ı kurtarmak çükümü yalayabilir. Fullmetal Jacket iki farklı film izliyormuş gibi hissettiriyor. İlk yarısında filmin ilk yarısı tam anlamıyla kusursuz. Askeri de diğerlerinden daha yavaş, daha şişman ve daha aptal olduğu için dayak yiyen Pyle'ın yavaş yavaş nasıl delirdiğini anlatıyor. Kubrick filmlerinde delilik çok işlenen bir şey zaten. Fullmetal Jacket ufak komikliklerin arasına gizlenmiş dev bir gerilim, dram ve korku filmi. Filmin kendi de bunun farkında ve ne zaman işler dönülmeyecek derecede karanlık bir noktaya sapsa ortamı yumuşatmak için saçma sapan maymunluklar yapılıyor. Bunu bazen araya saçma sapan bir müzik koyarak da yapıyor, aniden bambaşka bir sahneye geçiş yaparak da. Vincent D'Onofrio mükemmel bir oyuncu. Keşke film boyunca Pyle'ın hikayesini görseydik diye düşünmeden edemiyorum. Filmin ikinci yarısında tempo biraz düşse de asla çizgisini bozmuyor. Joker'in insan ikiliğine olan göndermesi, savaşın insanlara etkisi, ruhunu kaybetmiş komutanlar, öldürmenin bir oyun gibi görünmesi, savaş denilen insanların büyük bir ciddiyetle baktığı olayın ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu göstermesi. Kubrick gerçekten bu filmde çok politik gidiyor. Her saniye Amerikan hükümetine çakmalar falan fena iyi. Bizim ülkemizde asla olmayacak şeylerden birisi daha. Müzik seçimleri bu filmde fazla absürt. Family Guy'da duyduğum Bird Bird Bird, The Bird is a Bird şarkısını duyunca ne kadar güldüm anlatamam. Setler aşırı iyi. Etkisinden uzun süre çıkılmayacak bir son da var. Hadi asker marş filmi izlemeye. Original Epstein Island, hell yeah. Eyes Wide Shut, Kubrick'in film yayınlanmadan 4 gün önce kalp krizi geçirerek ölmesi nedeniyle herkes de abi Illuminati öldürmüş dedirse de Kubrick kondisyonunda bir adamın 70'e kadar zor geldiğini düşünüyorum. Filme dönersek Tom Cruise jilet gibi New York sokaklarına dolaşıyor. Kubrick'in filmlerindeki erkekler hep benim zevk alanıma giriyor nedense. Bir de Nicole Kidman falan var. Hikayemiz Doktor William'ın eşiyle olan problemlerini anlatıyormuş gibi başlasa da kısa bir süre sonra sert bir dönüş yaparak zengin masonların seks partisine nasıl dönüşüyor bana sormayın. Film sembolizmlerle dolu ve her bir detay oraya farkında olarak konulmuş. Öylesine yapabileceğiniz bir şey değil bu. Ben tabii kendim izlediğimde çok az şey yakalayabildim ama derin anlamlarla yerleştirilmiş bir sürü set detayı ve sahne var. Filmde gerilim o kadar güzel veriliyor ki en beğendiğim şey ise yine ses kullanımı. Kubrick sesler ve müziklerin kullanımı konusunda çok dahi bir adam. Bu filmde her bir ses kullanımı rahatsız edici derecede iyi. Filmin yetersiz bulduğum tek yönü gelişinin çok yavaş olması. Çünkü bunlar çoğunlukla ileriye hazırlayan sahneler değil. Tom Cruise'un her yere polislerin rozetini göstermesi gibi doktor olduğunu göstererek girmesi çok komik. Son olarak demek istediğim şey ise Kubrick'in bu koskoca kariyerini Nicole Kidman'ın fuck sözleriyle bitirmesi onun ne kadar büyük bir yönetmen olduğunun en büyük kanıtıdır. Evet, final listem bu şekilde. Bu videoyu yaklaşık 4 ayda haftada 1 saat falan uğraşarak çıkarttım ve final sonucundan çok memnun değilim ne yalan söyleyeyim. Her film hakkında istediğim kadar konuşamamış gibi hissediyorum ama eğer detaylı konuşmaya geçersem bu video 2 saate falan çıkardı. Buradan aldığım gazla yardırır mıyım onu da bilmiyorum. Her şeyden çok vazgeçen biriyim çünkü. Neyse zaten video uzun oldu, bir de kişisel bullshitlerimle sizi uğraştırmayayım. Hadi görüşmek üzere.